Eyyo eyyo eyyo, selamlar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Bugün bir Alsancak'a geldim. Şimdi eve dönüşe geçeceğim. Geçtim daha doğrusu. Burada ne oluyor? Burası karışık. Ha, burası kapalı. Niye kapalı lan burası? Ne alaka? Vallahi dün gittim, kendime bir tane artık yazlık ceket almam gerekiyordu. Onu hallettim. Üstümde de görebileceğiniz gibi. 2 tane mağaza vardı aklımda. İkisine de uğradım. Baksana abi, yazlık çok iyiymiş ya gerçekten. Önce Rider Denim'e gittim İzmir'de. Zaten yazlık ceket olarak tek model var. Efil diye geçiyor. Biliyorsunuzdur belki. Bunun renkleri vardı. Bunu aldım. Daha doğrusu ilk önce gittim. Baktım, bir denedim, giydim. Sonrasında aklımdaki ikinci mağazaya gittim. The Biker Jeans var, biliyorsunuz. İzmir'de de mağazası varmış. Oraya da gittim. Biker Jeans'te tek bir model vardı. Burada da gerçi Rider Denim'de de tek bir model vardı ama Biker Jeans'tekinin fiyatına korumalar dahil değildi. Dolayısıyla o iş orada patladı. Fiyatı normal fiyatı da biraz yüksekti zaten. Korumalar dahil bu fiyata aldım. Rider Denim'den. Şu anda da gayet memnunum. Bugün Alsancak'a gelirken de giydim bu montu. Şu ana kadar gayet memnunum. Hem biraz daha chopper stiline biraz daha yatkın. Burada lamba yanmıyor. Polisler mi yönlendiriyor acaba? Neyse. Biraz o stile de yatkın bir model. Beğendim vallahi, şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani sıcağı hissettiriyor mu? Ya illa ki şimdi şu anda hava 35-40 derece. İlla ki hissediyorsun ama tabii buradaki filelerden, şu göğsümde de var. Sırtı da file zaten. Onlar seni bayağı bir rahatlatıyor. Gayet memnunum şu anda. Şu andaki performansından. Biraz daha böyle aslında kışa doğru belli olacak neyin ne olduğu. Hani böyle belki sonbaharda da giyilebilir bir havası var sanki. Yaşayıp göreceğiz yavaş yavaş. Şimdi bu video ile alakalı şöyle bir şey isteyeceğim sizden. Bundan sonraki videoyu soru cevap videosu yapmak istiyorum. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa, bu kişisel de olabilir bu arada. Motosiklet üstünde de olabilir. Tavsiye istemek olabilir. Merak ettiğiniz ne varsa bana bu videonun altında yazarsanız bir sonraki videoda soru cevap videosu yapmak istiyorum. Yeterli sayıda soru gelirse biraz böyle sohbet etmek istiyorum sizlerle. Aklınızda olsun. Bütün sorularınızı bekliyorum bu videonun altına. Onun dışında şöyle bir sıkıntı yaşıyorum artık yavaş yavaş. İçerik problemi. Yani en nihayetinde şu anda aşağı yukarı bir 15 dakikalık 10 dakikalık video atıyorum. Bazı videolarım daha uzun oluyor. Bazı videolar daha kısa oluyor. Yani ortalama 14-15 dakikalık bir video desek. Şimdi orada da boş konuşmak istemiyorum. Ya da sadece size yolu izletip o şekilde bir video yapmak istemiyorum. İçerik problemleri oluyor. İlk başlarda bunu yaşamamıştım. Çünkü zaten ilk defa başladığım için hani genel olarak yapılacak olan içerikler var. Chopper Cruiser'la alakalı. İşte trafikte chopper kullanmak, chopper giyim, hangi motosikletle başlanır. Klasik içerikler bunlar. O zaman bir problem yaşamıyordum. Hevesliydim. Şu anda da hevesliyim aslında ama dediğim gibi konu bulmakta zorlanıyorum. Ya günlük şeylerden bahsedebilirim bu arada. Ama şimdi günlük şeyler o kadar çok, gündem çabuk değişiyor ki. Yani mesela Twitter'da bir olay görüyorum, bir durum görüyorum. Yavaş lan yavaş, ne yapıyorsun? Twitter'da bir olay görüyorum, bir şey görüyorum. İnsanları ilgilendiren bazı olaylar oluyor. Abi o olayın videosunu çekeyim derken o olay eskimiş oluyor. Yani aslında konu çok ama ben yetişemiyorum.
devamlı gündem değişiyor tabii Türkiye'de. Biraz önce şey oldu. Bir tane videom vardı. Orada Soner Şahinbaş'a bir selam göndermiştim. Arkadaşlarla oturuyoruz Alsancak'ta. Bir baktım Soner Şahinbaş sana mesaj göndermek istiyor. Görmüş o videoyu. Yani ya kendisi bulmuş ya artık birisi gönderdi, bilmiyorum. Tam ondan bahsettiğim yeri hikaye atmış. Vallahi çok sevindim. Böyle alçak gönüllü insanları gördükçe, tanıdıkça gerçekten mutlu oluyorum. Ben de hemen hikayeme ekledim tabii. Bugün büyük ihtimalle bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Büyük ihtimalle salı falan olur. Böyle alçak gönüllü insanları seviyorum ya valla. Yani yapmak zorunda değildi. Ama onun da içinden gelmiş, yapmış, sağ olsun. Öyle bir şey yaşadım. Mutlu oldum. Kısacası. Valla öteki ceketle gerçekten motosiklet kullanasım gelmiyordu. Yani 4 mevsim diye satıyorlar da hangi 4 mevsim? Ben size onun yalan olduğunu geçen videolarda söylemiştim. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir an önce yazlık ceket almam gerekiyordu. Ben Perşembe günü işbaşı yaptım. O günlerde de motosikletle gidip geldim işe. Sabah giyebiliyorsun ceketi ama o benim diğer ceketi akşam giyemiyorsun. Öyle bir sıkıntı oluyor. Akşam bu sefer tişörtle dönüyorsun eve. Ama 6'da çıkıyorum ben akşam. 6'da da hava gerçekten hala sıcaklığını koruyor baktığın zaman. O tişörtle bile sürsen o sıcaklığı hissediyorsun ve kolların yanıyor yani. Tamam, kısa süre gidiyorum ben. Hani kilometrelerce tişörtle sürmüyorum ama yine de o sıcağı gerçekten hissediyorsun iliklerine kadar. Dolayısıyla bu yazlık ceketin sizi güneşten de koruyacağını unutmayın hiçbir zaman. Ben tavsiye ediyorum. Genelde bizim Harley'ci abiler, cruiser'cı abiler, chopper'cı abiler pek ekipman kullanmayı sevmez. Bugün gördüm, daha şortla kullanıyorlardı mesela. Ya o da bir tercih. Ben o tercihi sevmiyorum. O tercihi yapmıyorum. İşte içerikle alakalı problemler yaşıyoruz. Ne yapalım, ne edelim? Geçen gün de bu soruyu sormuştum. Arkadaşım biri şey yazmış. 15 yaşındayım, 20 yaşındayım, neyse. Aşk meşkle alakalı konuş. Ya konuşayım birader de. Ne anlatacaksın yani? Yani ne anlatabilirim ben sana aşkla alakalı? Bazı şeyler anlatmakla olmuyor. Bazı şeyleri yaşayarak öğrenmen lazım. Yani bir motivasyon konuşması gibi oldu ama öyle. Öyle da var internette. Instagram'da sayfa açıyor. Motivasyon konuşması yapıyor. Oğlum sen ne anlatıyorsun yani? İşte adamın serveti, adamın hayvan gibi serveti var. İşte fakirliği övüyor yani, anladın mı? İşte sabredin, bilmem ne, onu yapın, bunu yapın. Aynen kanka, anladık. Teşekkür ederiz. Bizi aydınlattığın için çok motive olduk. Bu motiveyle de, bu motivasyonla da hayatımızın geri kalanını çok rahat bir şekilde geçirebiliriz. Büyük bir katkı sağladın bize. Enteresan. Şeyi görüyorum Twitter'da, o geldi aklıma bak. Motivasyon falan deyince. Hatta bu ünlüler falan da yapıyormuş bunu. Böyle inziva, işte enerji, sinerji, o tür işler. Yok işte gidiyormuş. Kim o? Bir tane eski mankenlerden biri gitmiş 3 gün inzivaya kapanmış. Karanlık odada kalmış. Çok iyi geldi falan diyor. Yani bana biraz şey geliyor ya. Keriz silkeleme operasyonu gibi geliyor. Bir insan niye kendini kapatıp da karanlık bir odaya 3 gün orada kalır? Çünkü o organizasyonun sahibine kişi başı 60 bin lira lazım. Neyse yani parası. Paralar falan da böyle saçma paralar. Güzelmiş. Biz de bırakalım işe gücü, koşalım böyle inziva işlerine kanka. Yani
Bizi ben sanayide çalışıyorum biliyorsunuz. Makine imalatçısıyız biz. Yani ben o kadar rahat para kazanamıyorum öyle söyleyeyim. Niye oğlum dede mi dürttü bizi? Biz niye böyle makineymiş bilmem neymiş onlarla uğraşıyoruz? Bir tane tarla kiralayalım. Koyalım 10-15 tane içine inziva edebileceğiniz bir oda. İnziva yapabileceğiniz. Oralarda kişi başı 60 bin lira, 100 bin lira, 40 bin lira neyse söğüşleyelim bir güzel. Akarı yok, kokarı yok. Yiyeceğin 3 öğün emek. İçeceğin bir tane kahve günde, 2 tane kahve neyse. Önemli değil, benden olsun. Fiyata dahil, hepsi içinde. Allah Allah. Ya var ya, İnanılmaz ya. İnanılmaz işler var. İnanılmaz paralar kazanıyorlar. İnanılmaz pompalanıyor. Yok bu enerji işleri. Oğlum neyin enerjisi? Neyin enerjisi yani? Yok işte aldım verdim bilmem kabul ettim bilmem. Neyi aldın neyi verdin? Neyi kabul ettin belli değil birader. Oy oy işte. İnsanlar böyle şeylere bel bağlıyor. Ya bak şey gibi değil yani. Belki astrolojiye bir noktada inanabilirsin. Anladın mı? Belli bir noktada işte kendini ona bağlamazsın ama ya dersin ki işte ben bilmem ne burcuyum. Benim burcumun özellikleri de bu. Aa evet taşıyor dersin ortalama. Ama o ayrı bir hikaye. Yani astroloğa kalıp da ona göre de hayatını şekillendiremezsin. Yok bu gece dolunay var. Herkes sinirli. Yok bu gece hilal var bilmem ne. Biraz yani o da çok girersen işin içine o da biraz keriz silkelemeye giriyor. Ama bu onun gibi bir şey değil. Bu bildiğin söğüşleme yani. Operasyon ya bildiğin teşkilat. Kim nasıl bunlara ulaşıyor? Bunları akıl ediyor. Ben utanırım yani. Hiçbir iş yapmıyor. Tamam hizmet veriyorsun da neyin hizmetini veriyorsun kanka? Yani vatandaşı 3 gün 4 gün bir hafta neyse orada karanlık odada tutuyorsun. Bir de çıkınca ağlıyorlar falan bir şeyler. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani tövbe ya Rabbim ya. Ya neyine ağlıyorsun yani? Demek ki senin hayatında hiçbir heyecan yok. Sen bu hayatı bedava yaşıyorsun. Şu anda bir heyecan arıyorsun. Bir anlam arayışı içerisindesin. Yani senin hayatın artık parayla pulla bir herhangi bir işi yok. Her şeye ulaşabiliyorsun. Güzel evlerde yaşıyorsun. Güzel yerlerde tatil yapıyorsun. Sen fantezi yapıyorsun o zaman bunu yaparak. Ona da okeyim. Ama bunları takip eden insanlar var. Anladın mı? Kendi arasında arkadaş grubuna ya işte şunu yapmış çok güzelmiş. Birader senin götüne don alacak paran yok. Neyin inzivası bu? Neyin inzivası bu? Bir de mesela nasıl fatura kesiyor o adam? Mesela vatandaş geldi hizmetini aldı. Ne kesiyor? Konaklama mı kesiyor? Ya da ne bileyim inziva mı yazıyor? Ne yazıyor? Fatura içeriği ne yani? Vergisi ne? Algısı ne? Hakikaten var ya çok enteresan bir toplum olduk. Ya bunlar bana şey geliyor. Biraz ılıklık geliyor yani anladın mı? Pembe götlülük yani. Zengin yapsın abi bunu. Sen neyin inzivası, neyin bilmem nesi. Saçma sapan işler. Ya Amerika'da bunu yedirebilirsin. Zaten Amerikalılara çoğu şeyi yedirebilirsin de. İşte ne bileyim İngiltere'de bunu yedirebilirsin. Belçika'da olabilir, Hollanda'da olabilir. Anladın mı? Adamların herhangi bir derdi yok zaten. Genel olarak. Tabii ki orada sıkıntı yaşayan insanlar da var. Ekonomik anlamda vesaire ama hani genele baktığında ekonomik olarak iyiler. Şimdi o adam onu yiyebilir. Kanabilir sana yani. İnziva dersin, vırt dersin, zırt dersin. Ha tamam der, verir 500 dolar, 1000 dolar neyse bakar hayatına. Devam eder, ona koymaz. Ama bizim toprağımızda da olmayacak olan şeyler olmaya başlıyor. Bu şey gibi yani. Alışmadık götte dondurmaz hesabı. Bizde bazı şeyler eğreti duruyor. Olmuyor yani. Ay. Yine bir içimi döktüm vallahi. Bazen bunu yapacağım yani. Açacağım kamerayı. Hakikaten not alacağım bunu. Bundan sonra yapacağım. Not alacağım birader.
tek tek bir başlayacağım videoya, içimi dökeceğim yani. Ya daha ağır şeyler de söylerim aslında da. Tamam, hadi söylemeyeyim yani. Bu ağır olmayan kısmı, öyle düşünün. Bunu 10'la falan 100'le falan çarpabilirsin. Ağır olan kısmını dinlemek istiyorsan. Neyse arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu kapatalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.